Herkese merhaba. Bugün bisikletle Paraguay'ın başkenti Asunción'un çevresinde şöyle bir tur atacağız. Daha doğrusu buranın hemen bitişinde Lambaré diye bir şehir var. Ayrı bir şehir olarak geçiyor. Ama buraya çok yakın. Mesela işte İstanbul'un ilçeleri gibi düşünün, böyle Maltepe gibi, Pendik gibi, Tuzla gibi. Yani resmen buranın ilçesi gibi bir yer. Şehirler birbirine bitişik ama ayrı bir şehir olarak geçiyor. Orada da böyle yüksek bir tepe varmış, Lambaré Tepesi diye. O tepeye çıkacağız. Hostelden böyle bir bisiklet aldım. Bizim hostel kiralıyormuş bunu. Ben de yani bu zamana kadar kimse kiralamadığı için bilmiyordum böyle bir şey olduğundan. İşte aklıma düştü, ya dedim bisikletle böyle Asunción'da turlar yapsam nasıl olur diye aklımdan geçiyordu. Bizimkilere sordum, burada bisiklet kiralayan birisi var mı diye. Biz dediler. Dedim biz bisiklet mi kiralıyoruz? Evet dediler. Dedim ben kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsin dediler. Sağ olsunlar, ücret de talep etmediler. Öyle bu bisikletle. Bu arada bisiklet bayağı güzelmiş. Benim beklediğimden çok iyi. Şimdi şöyle, lastiklerinin birazcık havası inik. Özellikle şu ön lastik. Bunu bir yerde şişirmem gerekiyor. Bu benzinliğe sordum. Dediler bizde şey yok. Pompa yok. Şuradan iki sokak ileride, şu ileride bir yerde, iki sokak ileride bir benzinlik daha varmış. Orayı tarif ettiler. Dediler oradan şişirebilirsin. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. Hadi bakalım, gidiyoruz. Hola, buenas. Hay aire para... Sí, ahí tenés. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Dónde está? Ahí, al lado. Bueno, gracias. Ha, burada varmış. Abi şimdi bakalım şunu. Hadi bakalım. Oo, çok iyi oldu ha. Canavar. Şimdi şu arka teker. Bunu az bir şey şöyle çevirelim abi. Hop. Şöyle. Şunu açalım. Yetişiyor mu? Yetişmiyor. Evet, 10 numara. Tamamdır. Hadi bakalım. Lastikleri de şişirdik, yola devam. Muchas gracias. Hadi bakalım. Bir şey diyeyim mi? Şeyde vites sisteminde bir sıkıntı var ama hadi bakalım. Vites sistemi hiç çalışmıyor abi. Neredeyse hiç çalışmıyor yani. Ama Allah'tan hani düşükte kalmış ki yokuş tırmanırken zorluk çekmem. Yüksekte kalsaydı yokuş tırmanamazdım. Elimde götürmek zorunda kalırdım. Şimdi düz yolda yavaş gitsem de en azından yokuş tırmanabilirim bisikletle.
Çok da hıza gerek yok zaten. Böyle sakin sakin gidiyoruz, ne güzel ya. Bak size bir şey anlatayım. Bu bazı kaldırımlar çok dağınık. Bir de kaldırımların bazıları, birçoğu birbirinden farklı, fark ettiyseniz. Bak şimdi şu kaldırımda burası farklı. Niye biliyor musunuz? Bu Güney Amerika'da, Uruguay'da da böyleydi, burada da öyle. Herkes kendi kapısının önündeki kaldırım yaptırmak zorundaymış. O yüzden öyle. Şimdi bakalım neredeyiz? Şöyle gideceğiz. Buradan sağ abi. Ya şu Google şöyle tersten gösteriyor ya. Gıcık oluyorum abi buna ya. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Bak şimdi. Allah Allah ya. Şunu öbür türlü çevirsen abi, gideceğim yolu göstersene bana ya. Şu an vites düşükte olduğu için pedal boşa dönüyor. Yani daha fazla hızlanamıyorum. Şu yokuş aşağı salarken ne kadar gidiyorsa o yani. Daha fazlası yok. Yes. Hadi bakalım. Abi, bu ne abi? İstanbul'da bisiklet sürmekten bir fark yok. Aynı. Her yerde kaldırımlarda arabalar. Yol kenarında zaten yer yok. Bisiklet sürecek, bisiklet yolu yok yani. Aynı, hiçbir fark yok. Bakın şuradan rüşvet, yolsuzluk akıyor, görüyor musunuz? Bak tam buradan çıkıyor. Hey yavrum hey. Bak burası bizdeki McFit gibi işte. Paraguay'ın McFit'i bu. Hatta Güney Amerikalı ülkelerinin, bu Mercosur ülkelerinin galiba hepsinde varmış bu. Mesela Şilili bir arkadaşım vardı. Şili'de bu Smart Fit'e gidiyormuş mesela. Burada ekstra ücret ödemeden spor salonuna gitti adam. Düşünebiliyor musunuz? Ülke içerisindeki şube bile değil, yurt dışındaki şubeye ücretsiz bir şekilde girebildi adam ya. Biz McFit'te bile ülkedeki bütün şubeleri kullanmak için ekstra para ödüyoruz, yemin ederim.
Abi bu arada çok uzun zamandır ne spor yapıyorum, ne bisiklete biniyorum, ne bir şey. Var ya, bacaklarım şimdiden böyle yanmayı hissetmeye başladım. Ama çok güzel bir duygu ya. Hani 10 numara. Üf. Şöyle bu taraftan çekeyim de öbür türlü ön frene basıyorum çünkü takla atacağız yani. Gerçi bu hızla atmam ama yine de insanı rahatsız hissettiriyor. Bak şöyle bir yerden gidiyorum. Harita diyor ki sağa dönün diyor. Allah! Oo. Galiba şuradan şöyle sağ yapacağız. Abi o değil de şu an böyle hep inerek geldik. Var ya, hostele dönerken full yokuş çıkacağım gibi geliyor bana. Sıkıntı yani. Hadi bakalım. Abicim ne yapıyorsun? Şöyle devam. Yes. O değil de oğlum, ben bisikletle toplu taşımadan hızlı geldim lan. Şu an var ya, otobüsle gelecek olsam buraya. Üf. Üstelik daha ferah oldu. Açık ya, bak bir yolsuzluk daha çıkıyor buradan, görüyor musunuz? Yolsuzluk ve rüşvet. Petrol gibi fışkırıyor her yerden. Üf, hep aşağı iniyoruz. Dönerken full çıkacağım var ya. Üf, yandım ben. Bisikletle inmek de sıkıntılı bir durum, korkutucu bir durum. Çünkü sonra çıkacağını biliyorsun. En güzeli düz yolda gitmek abi. Bak paralar akıyor, bir görüyor musunuz? Halkın paraları bunlar. Ay, yes. Oh. Yes. Yeah. Oh. Hola, buenas. ¿Hay agua? ¿Un litro de agua? ¿Cuánto? 4.000. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Muchas gracias. Paraguay aşırı sıcak bir memleket ya. Şu olayı çok iyi yapıyorlar böyle. Burada çok su içildiği için şu sistem çok iyi burada. Yani Türkiye'de de var da aşırı yaygın değil. Bir de genelde dandik oluyor, kalitesiz oluyor. Bu arada burada yıldız gibi parlıyorum, biliyor musunuz? Elimde kamera, altımda bisiklet, sırtımda çanta. Yani gökyüzündeki ay gibi, yıldız gibi parlıyor. Bak şöyle bir yerdeyim. Hadi bakalım. Oh be. Vallahi efsane. Şimdi ben demin buradayken böyle suyu içiyorken kamerayla falan da çekim yapıyordum. Tek tekin olmayan 2 tane tip geldi. O yüzden hem dinlenmek için hem de böyle onlar gitsin diye biraz bekliyorum. Tam da benim gideceğim yöne gittiler motorla. O yüzden böyle biraz bekliyorum, hani en azından uzaklaşsınlar, bir daha karşılaşmayalım diye. Şimdi bakın, yolun kolayı gitti, zoru kaldı. Ta şöyle geldik abi buralardan. Şimdi şurası Asunción, tamam mı? Hatta şuraya doğru böyle Asunción burası. Bu bölge şöyle Lambaré diye geçiyor. Biz de şu anda şuradaki Lambaré tepesine çıkacağız.
Şimdi buraya kadar hep böyle irili ufaklı yokuşlar çıktık ama genel olarak inerek geldik hep. Şimdi burada şurayı tırmanacağız böyle ormanın içinden doğru. Burası böyle bir sit alanıymış. Buraya yapılaşma yapmak yasak. Şu tam tepede de gördüğünüz gibi, buradan anlaşılıyor mu bilmiyorum, bir anıt var. Birazdan zaten göreceğiz orayı. Bak şurası da Parana Nehri kıyısı. Hatta bakın şurası sınır, karşısı Arjantina. Şu Arjantin yani. Şu tepeden Arjantin'i göreceğiz belki de birazdan. Hatta dönerken şöyle bir yerden dönebilirsek oradan dönsek keşke diyeceğim de buralar hiç tekin görünmüyor ya. Hep baksana Gecekondu mahallesi gibi. Neyse bakalım bir. Bak buraya gelen otobüs 23-24 meşhur. Bu mahalleye geliyor. Gelseydim bununla gelecektim. Burada iner gerisini yürürdüm artık. Bu arada ilk videoda hatırlarsınız. Dur şu bisiklete bineyim de. Hop. Bu arada ilk videoda hatırlarsınız. Ben burada ilk geldiğimde Katerin'in evinde kalıyordum Couchsurfing'den. 15 gün falan buradaki bu hosteldeki işime başlayana kadar Katerin'in evinde kaldım. Katerin de bu mahallede oturuyor bu arada. Şimdi aslında onu da ziyarete giderdik ama bu gündüzleri mesai yapıyor, evden çalışıyor. Şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Vallahi şimdi bu sefer de tam yokuşa sardım böyle. Çok az bir yol kaldı tepeye işte. Şu an tam tepeye çıkıyorum. O sit alanının içerisindeyim. Şurada giriş kapısı varmış. Ben geçtikten sonra fark ettim. Giriş herhalde ücretli değildir, bilmiyorum ki. Ücretli olsa çevirirlerdi herhalde. Abi bu bisikletin viteslerinde biraz sıkıntı varmış. Geldiğimden beri, yani yola çıktığımdan beri hiç vites değiştiremedim galiba. Şimdi diyordum ya yolun başında en azından yokuşu rahat çıkarım diye. Çıkamıyorum çünkü viteste bir sıkıntı var. Sürekli böyle tık 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 bir ses geliyor. Yani zincir atacakmış, vites değişecekmiş gibi oluyor. Ama atmıyor da. Yerinde sayıyor böyle. Değişik bir şey. O yüzden ilerleyemedim. Bisiklete daha fazla zarar vermek istemedim yani. Zaten ilerleyemiyorsun. Sıkıntı yani. En sonunda artık bisiklet kardeş bizi buraya kadar taşıdı. Biraz da biz onu taşıyalım. Şu tepeye kadar böyle çıkacağız. Bugün de maşallah yani Yüce Rabbim sıcağı verdikçe veriyor ya. Dur bir saniye. Abi hiç yoksa 42 derece falan, 40 derece 42 derece hissedilen sıcaklık var bugün. En az yani, hiç yoksa o kadar var. Ve şu an tam öğle sıcağındayız. Tam 12-1 saat şu anda. İnanılmaz. Şöyle devam. Abi galiba geldik şuraya dönünce. Hadi bakalım. Her tarafımdan ter akıyor ya. İnanılmaz. Vallahi yüzüm gözüm ter içerisinde. Lan kameranın ekranı ıslanıyor terden. Kamerayı kurutmak için tişörtüme siliyorum. Ekranı temizlensin. Güzel görüntü çeksin diye. Daha çok ıslanıyor çünkü tişörtüm de ıslak. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Böyle ya alnım bir garip, tamam mı? Şimdi üst üste çok sıcaklar oldu. O arada da ben O arada ben hostelde bayağı mesai yapıyorum. Sürekli de terliyoruz tabii. Mesai saatinde çalışırken sıcak çünkü. Sürekli terliyorum, sürekli terimi siliyorum falan. Sonra hava birden serinledi bir 2-3 gün. Artık o kadar terlememeye başladık. Ulan elimi alnıma götürüyorum. Böyle bir garip, derim garip yani. Alışkın olduğum gibi değil, böyle bir tırtıklı bir his var. Ulan sonradan anladım ki artık ter tuzundan ve böyle terimi silmekten alnımın derisi haşlanmış mı ne olmuş? Garip bir şey olmuş.
Böyle halı flex'e sürtersiniz ya elinizi, böyle tırtıklı olur. Öyle bir his ya. Birkaç gün aldım, öyle gezdim. Allah'tan o aralar sıcaklar düşmüştü, hatta yağmur falan yağmıştı. İyileşti o ara. Şu an normal. Aha geldik. Bu anıta geliyorduk abi. Abi şöyle geldik. Görüyorsunuz böyle şehir ayaklarımızın altında. Abi şuna baksana ya. Her yer yemyeşil. Şuraya şehir der misin? İnsanın böyle şu aşağıda büyük bir şehir olduğuna inanası gelmiyor. Bu arada Asunción'un şehir merkezinin nüfusu 500-550 bin falan. Bu metropolitan alan, Asunción metropolitan alanı yaklaşık 1,5 milyon falan bir nüfusa sahip. Şimdi nasıl oluyor bu metropolitan alan, onu da birazdan anlatacağım. Burası şimdi Cerro de Lambaré diye geçiyor. Yani Lambaré tepesi diye geçiyor. Lambaré dediğim gibi bu şehrin ismi aslında. Yani burası aslında Asunción'dan farklı bir şehir. Ama Happy Top'u Asunción'a 7-8 kilometre mesafede bu tepe. Gördüğünüz gibi bisikletle geldik, yarım saat 1 saat içerisinde. Burası Asunción metropol alanının, yani Asunción şehir merkezinin değil, Asunción metropol alanının en yüksek tepesiymiş. Sanırım böyle bir 150 metre falan bir yüksekliği var buranın. Hatta yakın zamanda burada böyle bazı tartışmalar olmuş. Burayı Asunción şehir merkezine katmaya çalışmışlar. İşte Lambareliler izin vermemek istemiş buna. Arada bir sık sık böyle 5-10 senede bir Paraguay'ın gündemine oturuyormuş bu olay. İşte burayı Asunción'a katalım mı katmayalım mı diye. Hatta galiba bu anıtı yıkıp yerine başka bir anıt falan yapmak istiyorlarmış. Gibi konular. Ama yani gayet büyük, güzel bir anıt burası. Niye bunu yıkıp yenisini yapmak istiyorlar bilmiyorum. Şimdi böyle 3 tane heykel varmış etrafında. Bu heykeller de bak şimdi, bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bir tane de diğer tarafta var. Bunlar da nedir? Bir tanesi mesela Paraguay'ın ilk başkanı. İşte bir tanesi buranın tarihinde önemli bir insan. Bir tanesi buranın dini lideri sanırım. Falan böyle Paraguay tarihi için önemli insanların heykelleri. Bak diğeri de bu. Aa, bu Carlos López işte. Paraguay'ın ilk başkanı. Diğer ikisini şu an tam tanımıyorum, hatırlamıyorum da isimlerini. Ama öyle yani. Bakın şuradan ağaçlardan fazla gözükmüyor ama Paraguay Nehri geçiyor. Şu aşağılar sanırım buranın böyle şeyler işte, gecekondu mahalleleri. O merkezde göstermiştik ya, şey vardı. Chacarita vardı. Orası gibi, belki de oraların devamı buralar. Muhtemelen tehlikeli yerlerdir oralar. Az önce haritadan baktık ya, şuradan doğru mu gitsem dedim. Sonra tehlikeli görünüyor dedim, vazgeçtim ya. Oralar işte buralar. Şöyle gidince sanırım Asunción merkeze çıkıyor olması lazım. Çünkü yüksek binalar hep o tarafta görünüyor. Biraz yön duygumu kaybettim. Böyle bir yer burası. Bu tepe bu arada, yani bu anıt 1980'li yıllarda yapılmış. Dediğim gibi burası Asunción metropol bölgesinin en yüksek tepesi ve Happy Top'u 150 metre falan bir yüksekliğe sahip. Abi Paraguay aynı Uruguay gibi. Uruguay'daki videoları izlediyseniz hatırlarsınız. Diyordum ki Uruguay'ın en yüksek tepesi 540 metre yüksekliğinde diyordum. Paraguay'ın en yüksek tepesi de 800 metre yüksekliği falan, böyle 800-850 metre yüksekliğinde falan. Bakın şimdi Uruguay, Arjantin'in kuzeyi, Paraguay, Brezilya'nın güneyi bir miktar. Bu bölgeler şöyle gördüğünüz gibi dümdüz yerler yani. Mesela şeyde, size hatırlarsanız otostop videolarında söylüyordum. Diyordum ki yüzlerce kilometre gittim. Doğru düzgün bir tepe bile aşmadık falan diye. Buralar hep böyle düz yerler, tamam mı? Düşünün, kocaman bir ülke düşünün. Paraguay bilmiyorum, belki de Türkiye'nin 1/4 büyüklüğünde falandır yani. Aslında aşırı da küçük bir yer değil. Tamam, küçük bir ülke ama baktığın zaman aşırı da küçük bir ülke değil yani. Böyle Hollanda gibi, Konya büyüklüğünde bir ülke değil. Bayağı büyük bir ülke aslında. Ama düşünsenize, bu kocaman ülke mesela en yüksek yeri 840 metre. Öyle olunca böyle 150 metre yüksekliğinde bir tepe de buranın en yüksek tepesi olabiliyor. Şimdi bunun avantajı ne?
İşte en büyük avantajı bir kere burada deprem olmuyor. Yani buraların tarihindeki en büyük depremler 5-5,5 büyüklüğünde falan depremler. Tarihinde hiç deprem yüzünden yıkılmış bir bina yok bu ülkelerde mesela. Bu 5-5,5 büyüklüğündeki depremler de Şili'de olan depremlerin buraya yansıması, yani artçıları falan, yani öyle söyleyeyim size. Orada gerçekleşen depremler burada hissediliyor. Yani asıl burada olan bir deprem değil yani. Oradaki depremin buraya yansıması. En büyük avantajlarından biri bu. Düşünün, şimdi dümdüz bir ülkede yaşıyorsunuz abi. Bir yol yapacaksın, viyadük yapma derdin yok. İşte ne bileyim, köprü yapma derdin yok. En fazla nehrin bir ucundan öbür ucuna köprü yapıyorsun. Ben Uruguay'ın haberlerini takip ediyordum Uruguay'dayken. Hatırlıyorum, bir nehrin bir ucundan öbür ucuna 50 metre 100 metre uzunluğunda, maksimum belki 150-200 metre uzunluğunda bir köprü yapıyorlardı. İşte başkan gidiyordu, ülke başkanı açılışını falan yapıyordu. İşte mesela önceden o nehrin iki kıyısındaki kasabalardan birinden diğerine gitmek için boşu boşuna 50 kilometre 100 kilometre dolanıyorlarmış köprüden karşıya geçmek için. Şimdi ne var? 5 dakikada bir ucundan öbür ucuna geçecekler. İşte bu Paraguay için, ya işte Uruguay için çok önemli bir köprü falan. Bu iki şehri birbirine bağladık falan diye haberler çıkıyordu mesela. Yani düşünün, böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani işte 50 metrelik, 100 metrelik, 200 metrelik bir köprü sizin ülkeniz için önemli bir yatırım. Çünkü ülke genelinde böyle bir şeye ihtiyacınız yok yani. Yol yapacaksınız, hiç böyle şeye para harcamıyorsunuz mesela, nasıl diyeyim, ne derler ona. Yani bizde böyle tüneller açıyorlar, viyadükler yapıyorlar, işte dağları deliyorlar, hani böyle günler aylar sürüyor o dağları delmeleri falan. Hafriyat işi yok ülkede, yani anlatabiliyor muyum? O bakımdan çok avantajlılar baktığın zaman. Tabii insan şimdi mesela, ben bir gezgin olarak şöyle bir dağın tepesine çıkıp şöyle bir manzara görmeyi, kanyonlar, vadiler görmeyi özlüyorum tabii. Ama ülke ekonomisi açısından da bir bakıma aslında büyük bir de avantaj yani. Güvenlik açısından da avantaj. Deprem diye bir dertleri yok, az önce anlattığım gibi. Böyle durumlar. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık da bu yüzden aslında biraz gelişiyor. Araziler rahat. Sür abi, tak traktöre, pullu, dümdüz git yani. Hani bayır, tepe bir şey yok, dümdüz yani. Şimdi bu insanlar tarım yapmasında ne yapsın? Hayvancılık yapmasında ne yapsın yani? O yönden çok avantajlı. Bir de Paraguay'ın iklimi subtropikal iklim diye geçiyormuş. Yani tam anlamıyla tropikal değil ama yarı tropikal gibi bir şey. Burada da yağmur yağdı mı yani aşırı sıcak oluyor. Mesela şu anda 40 derecenin üzerindedir sıcak. Ama mesela yağmur yağdı mı da tam yağıyor. Yani dün bir yağmur yağdı, görmeniz lazım. Çok kısa sürüyor ama çok şiddetli yağıyor. Bazen uzun sürdüğü de oluyor yağışlı dönemlerde. Yani dünyadaki en büyük su rezervlerinin bu bölgede olduğu söyleniyor. İşte bu Paraguay, bu Brezilya'nın güneyi, İşte Arjantin'in kuzeyi falan, bu bölgede çok büyük su rezervleri olduğu söyleniyor. Hani dünyada her yerde su bitse burada bitmez diyorlar. Hatta zaten otostop videolarında anlattım mı bilmiyorum. Mesela Arjantin'in kuzeyinde otostopla buraya gelirken bir de yağışlı dönemdeydik. Deli gibi yağmur yağıyordu o dönem. Her yer abi, böyle yol kenarlarındaki her yer artık gölet olmuştu. Yağmurdan, su birikintisinden. Ondan bile anlıyorsun zaten ne kadar su kaynaklarının bol olduğunu buralarda. İşte o da tabii tarıma, hayvancılığa çok yarıyor. Suyun bu kadar bol olması. Öyle avantajları var buraların. Şuna baksanız abi, yemyeşil ya. Şimdi Asunción'un bir olayı da ne biliyor musunuz? Şimdi Asunción'da yüksek katlı bina çok az. Bak buradan bile görüyorsunuz. Ağaç boyunu aşan bina sayısı çok az. Aslında şuralar hep bina, buralar cadde, burası şehir aslında. Ama binalar hep bir katlı, iki katlı olduğu için maksimum ağaçlardan görünmüyor binalar. Şimdi mesela bir şurası Asunción merkezi, oralarda biraz bina kalabalığı var. Buralar hep böyle. Hep düşük katlı binalar olduğu için şehir çok geniş bir alana yayılmış bir de burada. Öyle bir olay da var. İki yer arasına gideceğin zaman bayağı yol tepiyorsun yani burada. Şehir o kadar büyük olmamasına rağmen çok geniş bir alana yayıldığı için bir yerden bir yere gitmek bazen bayağı zaman alabiliyor. Küçük bir şehre nazaran, yani böyle 500 binlik ya da metropolitan alanı sayarsan 1,5 milyonluk bir şehre göre iki yer arasında gitmek bazen bayağı vakit alabiliyor.
Bakın şu en tepedeki heykelde sanırım Meryem Ana heykeli. Baksanıza mesela ülkenin kurucu önderlerinin falan, yani politikacıları, siyasetçilerin heykellerini şu aşağılara koymuşlar. En tepeye Meryem Ana'yı koymuşlar. Burası bu kadar dindar bir ülke. Hep söylüyorum yani. Burası bayağı dindar. Geçen biz belediyeye gittik. Onur'la belediyede bir işi vardı Onur'un. Belediyede bile böyle Meryem Ana anıtı var. Meryem Ana burası için çılgınlık seviyesinde önemli yani. Bu hangi şehre giderseniz gidin bütün böyle yüksek tepelere Meryem Ana anıtı koyuyorlar. Yol kenarlarında var böyle. Ya bakın buranın Anıtkabir'inde bile Meryem Ana heykeli var. Anıtkabir'in içerisinde. Aşağıda devlet büyüklerinin mezarları var. Başlarında da Meryem Ana heykeli var. İşte zaten Onur ilk videoda anlatmıştı, işte bu Meryem Ana'nın buradaki bir savaşta yerli halkı İspanyollardan koruduğu, kurtardığı söyleniyor. Öyle bir hikayesi var işte. Bu mesela şu anda hala Guaraniler var ya burada, mesela Kızılderililer yaşıyor hala buranın kırsalında. Guarani dili hala konuşuluyor. Hala Guarani kökenli insanlar var burada. İşte bunları Meryem Ana'nın İspanyollardan kurtardığına dair rivayetler, böyle hikayeler var. Bu yüzden Meryem Ana bu ülkede çok önemli. Bir de bu ülke uzun süreler kapalı kalmış dışarıya, tamam mı? Çok büyük uzun diktatörlük dönemleri geçirmiş. O dönemlerde dış dünyaya kapalı kalınca ne oluyor? Halk daha geleneksel, daha nasıl diyeyim, kapalı bir toplum oluyor, böyle daha kapalı fikirli oluyor. Böyle toplumlarda tabii din önemli. Öyle olunca da her yerde böyle dini figürler falan oluyor. Şimdi abi kameramın bataryası çok azaldı. Şöyle ben tepeden İşte bundan korkuyordum ya. Düşmedik ama. Az önce diyordum ya sol elimle ön fren sıkıyorum falan diye. Neyse. Şimdi abi kameramın ya abi baksanıza, şurası yerinden çıkmış ama ciddi bir problem değil Allah'tan. Dur hemen hallederiz şimdi. Abi şu dingil işte şu yuvasından çıkmıştı az önce. Ben düşünce, yani düşmedim de böyle düşmek üzereydim yani. O ara şurası gevşekmiş herhalde, bu çıkmış. Ulan burada çıktığı çok iyi oldu var ya. Yoldayken bu çıksa var ya fenaydı. Gevşekmiş şurası demek ki. Şimdi onu taktım, sıktım ben. Şimdi abi %3 falan şarjı var kameramın. Ben şimdi aşağı ineceğim. Şimdi bu arada buranın çok yakınında bir tane bir Türk restoranı varmış. Burada yaşayan bir arkadaşım bana Instagram sayfasını gösterdi. Böyle Türk bayraklarıyla falan Türk kahvaltısı, lahmacun falan böyle şeyler satıyorlar. Türk mü Arap mı tam bilmiyorum. Çünkü bazen Araplar da böyle Türk restoranı diye restoran açıyorlar. Ya da Ermeniler falan böyle. Türk restoranı diye restoran açıyorlar. Böyle lahmacun satıyorlar. İşte ne bileyim döner, şavarma falan yapıyorlar. Şimdi oraya gideceğim ben. Oraya gidene kadar kamerayı şarja takayım. Çantamda şarjda dursun. Powerbank ile şarj edeyim. Yolu çekemeyeceğim. Zaten buraya çok yakın. %3 falan şarjım var. En iyisi kamerayı kapatayım ben. Şimdi orada görüşürüz restoranda. Abi başıma gelen şeye inanmayacaksınız bak. Şunlar ne biliyor musunuz? Betona battım ya. Ayakkabılarımı şimdi şurada yıkadım. Şurada çeşme varmış da. Bak şu az önce su aldığım yer burası. Şu bisikleti alayım şöyle. Kaptırmayalım birine. Zaten başımız beladan kurtulmuyor. Abi şuna bak ya. Bak göstereyim size nerede betona battığımı. Bak hiçbir uyarı koymamışlar. Dümdüz gidiyordum, burada betona battım ya. Olayı kes ya. Abi üf. Hadi ayakkabıları şurada çeşmede yıkadık da bisikleti ne yapacağız? Neyse biraz kirli kalacak galiba. Ben bunu daha sonra bir yerde yıkarım. Abi böyle benzinliğe geldim. Şimdi bisikletin ayağı olmadığı için şöyle elimle tutmam gerekiyor da. Şöyle suyla yıkadık burada. Arkadaş sağ olsun bana yardımcı oldu. Muchas gracias amigo. Dale, no hay problema. Muchas gracias. Şimdi şöyle şu ileride restoran, oraya doğru gideceğiz. Ciao, buen trabajo. Abi kafeye geldik. Burası. Oha kapalıya benziyor burası ya. Ha açıkmış. Şimdi bisikleti şöyle bir yere bir park edelim. Kafe terapi diyor. Bakalım. Oha bildiğiniz Türkiye'deki böyle küllüklere falan benzer küllükler var. Hadi bakalım.
Bir girelim. Hola, buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Son de Türkiye? Sí, mi esposa es turca. Merhaba. Merhaba. Ben Türk'üm de sizin Instagram hesabınızı gördüm, öyle bir ziyarete terliyim biraz, Hiç kusura sorun bakmayın. yok. Merhaba, hoş geldiniz. Bisikletle geldim de. Allah'ım, hoş geldiniz. Öyle bir tanışmak istedim yani. Ne mutlu. Ben de çok memnun oldum, hoş geldiniz. Tamam. Nasıl oturalım? Buyurun isterseniz. Bisikleti şuraya bıraktım da. Hiç sorun olmaz, orası bize Ha, ait. tamam. Güvenlidir. Tamam o zaman. İçeri koy istersen. Tamam olur. Buradan mı geçirmek Ben gerek? yardımcı olayım, siz Tamam. oturun, soluklanın. Yok, beraber şey yapalım. Tamam. Nerede istersen. Tamamdır, çok teşekkürler. Restorana geldim ben. Gerçekten de Türk restoranıymış ve şu anda önümde böyle bir lahmacun var. Ayran bile var abi, inanabiliyor musunuz? Paraguay'da ayran içeceğim şimdi. Restoran sahibi de. Bu arada ismini sormayı unuttum ben. Mehmet Onur. Mehmet Onur. Benim de ismim Mücahit bu arada. Memnun oldum ya. İsim sormayı unuttuk. Çünkü Paraguay'da Türk rastlamak Evet, çok evet. nadir bir şey. O yüzden ben de memnunum. Ben de çok şaşırdım. Bana iş yerinde arkadaşım gösterdi sizin bu restoranın Instagram sayfasını. Yani böyle Türk yemekleri falan deyince genelde hep Arap restoranları çıkıyor. Ben de herhalde Arap'tır diye düşündüm. Sonra sizin sayfada böyle Türk bayraklarını falan görünce herhalde gerçekten Türk restoranı burası. Gideyim bir tanışayım dedim. Ya özellikle burada Yunanlar çok hakim. Evet. Yumurta dedikleri yiyecekler ve başka envai çeşit yemekler koyuyorlar. O yüzden aşağı yukarı Anadolu bölgesi, Mezopotamya bölgesi olduğu için çok karıştırılabiliyor. Evet. Ondan dolayı bazen sorularla karşılaşabiliyorum. Ben şaşırmadım açıkçası ama evet, burası olabildiğince bir Türk olarak Türk yemekleri, Türk lezzetleri sergilemeye çalışıyorum. Yani Anladım. burası hem kafe olduğu için ufak tefek yapabileceğimiz buraya uyumlu Türk lezzetleri. Onlardan birisi de işte lahmacun. Lahmacun. Ve Türk kahvaltısı var. Arkamızda şu anda. Vay be, Paraguay'da Türk kahvaltısı. Ya bir gün mutlaka gelip böyle sabah vakti gelip Türk kahvaltısı yapmak istiyorum burada. Herkesi, her Evet. Türk'ü, Tamam. her müşteriye bekliyoruz. Peki buraya geliş hikayen nasıl, böyle nasıl oldu yani? Özel Bir anlatır mısın? firmayla bundan 4-5 sene öncesine kadar buradaki bir projeye katılmıştım. Yani daha önceki arkadaşlarım da var böyle hikayesini anlatan. Ben de onlardan birisiyim. Katıldığım proje sonunda burada işte kaldığımız yer buraya çok yakın. Gelip giderken burada konaklıyor gibiydim yani. Çünkü kampta zaman geçirmektense burada kitap okumak, ailemle görüşmek, bir şeyler yiyip içmek bana daha hoş geliyordu. Ondan dolayı gelip gittiğimiz zaman sürecinde eşimle tanıştım. Sonrasında bir seneyi doldurmadan Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Eşim de benim peşimden Türkiye'ye geldi, buradaki her şeyi bırakıp. Sonra orada evlendik. Evliliğimiz sonucunda 2 yıl sonunda bir çocuğumuz oldu. Sonra ailesine saygı ve işletmesini de görmek için tekrar geri döndük. 4 aydır buradayız. İşte 4 ay içerisinde yeni kattığımız şeylerle yolumuza devam ediyoruz. Anladım. Yani özetle bu. Detaylandırmak gerekirse günü bitirmek zorundayız. Hikaye. Peki şeyler burada mesela Türk yemeklerinden neler satıyorsunuz şu anda, yemek, içecek? Şu an içerisinde açıkçası Paraguay insanları, müşterilerimiz özellikle et türü şeyler sevdiği için ilk aşamada bizim istediğimiz, yani evet bu da var, bu opsiyonumuz da var demek için lahmacunu koyduk. Onun haricinde siz de biliyorsunuz Paraguay'da Türk dizileri çok bittiği için Evet, işte evet. Türk çayı, Türk kahvesi, o tarz şeyler de sergiliyoruz şu anda. Cezveydi, Türk kahvesiydi, Çok işte güzel. Türk çayıydı. Şu anda çok fazla olmasa da elimizde müşterilerimiz talep ettikçe onlara sunmaya çalışıyoruz. Ama devamında daha farklı tatlar, işte özellikle tatlı türleri falan da gelecek. İşte Evet, kahvaltı da var şu anda. kahvaltı şu anda hali hazırda mevcut. Anladım. Devam ediyoruz. Süper ya. Vallahi çok sevindim yani. Ben Ben de buraya hani Onur'la da olur, Paraguaylı arkadaşlarımla da olur, gelir bir Türk kahvaltısı yaparız yani. İnşallah beklerim her zaman. Tamam. Türkiye her zaman. Tamam. Yani çünkü burası çok nadide bir yer, yani çok uzak bir yer. Evet, Türk çok az kahvaltısı. Türk var gerçekten. Yarısı da benim arkadaşım zaten, kalanları. Evet. Burada olanlar.
O yüzden farklı arkadaşlarla tanıştıkça biz de çok memnun oluyoruz. Çünkü Tamam. gurbetteyiz, memleketten çok uzak. Evet çok uzaktayız gerçekten. İnşallah Pe- her zaman bekliyoruz. Peki buradaki yaşantından memnun musun genel anlamda? Seviyor musun burayı? Yani genel anlamda şöyle, burası sakin bir ülke. Ya. Bir İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak, Karadeniz'in kokusu olan bir insan olarak burası bana çok sakin geliyor. Evet. Biz adrenaline alışmışız. Her Aynısı, zaman aynısı. böyle sağa sola dikkat eden insanlarız ama burada öyle bir şey yok. Buradaki insanlar tamamıyla gününü mutlu geçirmeye odaklı. Hele de cuma günü ise cuma günü akşamından pazartesi sabahına kadar siz de belki fark etmişsinizdir. Çok eğlenceliler. Evet. O yüzden bana biraz garip geliyor ama evet şu anda eşim ve çocuğumla burada olmaktan memnunum. Anladım. Onların da desteğiyle daha da memnunum. Bir şekilde alıştık. Çünkü burada alışılmayacak bir şey yok. Her zaman eşimin ailesi de ona çok büyük destekler veriyorlar. Yani evlatları gibi görüyorlar. Çok Daima güzel. yanımızdalar. Zaten hemen evimizde yanımızda. Aa, öyle mi? Hemen Süper. Yani kapıdan kapıya geçelim. Aa, evimize süper. geçiyoruz. O yüzden bir bütün olarak, aile olarak burada mutluyum şu an. Anladım, süper. Çok sevindim. Ben de. Öyle, ben de Afiyet olsun o zaman. sağ ol, teşekkürler. Ben de şimdi şöyle şu lahmacunu bir gömeyim. Keşke aç karnına gelseydim. Kahvaltı yapıp böyle gelmiştim. Böyle bunu bir gömeyim. Zaten tekrar gelirim daha sonra. Böyle bir lahmacun yeriz, kahvaltı yaparız. Şey yaparız yani, hadi bakalım. Abi şimdi bak. Üf. Çıtır, efsane abi ya. Nasıl özlemişim biliyor musun? Çünkü bak, döneri en azından böyle şavarma falan diye bulup yiyebiliyorsun da lahmacun falan böyle şeyler bulmak çok zor. Bazen Ermeniler yapıyorlar, onlar da hiç güzel olmuyor gerçekten. Gerçekten güzel bir lahmacun, bayağı iyi. Şöyle ayranımızdan da içelim. Ben normalde ayran çok içmem ama Türkiye'den 12.000 kilometre uzakta olunca üf, efsane. Lan sevmediğin bir şey bile memleketten uzak olunca güzel gelir mi ya? Çok iyi. Ben bunları biraz gömeyim. Sonra devam edelim videoya. Şimdi kameranın şarjı bitti, o yüzden yine telefonla devam ediyorum. Böyle Türkçe'yi de içiyoruz şu anda. Yakın zamanda Türkiye'den bir arkadaş gelmişti hostele. Türk kahvesi getirmiş. Ondan önce çok uzun zamandır Türk kahvesi de içmiyordum ama Türk çayını en son ne zaman içtim hatırlamıyorum. Şu anda Türk çayı da içiyoruz burada. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Afiyet olsun, ne demek. Ordu fındığı bile var burada yani. Evet. Yani Is- benim ilk görevim açıkçası buradaki ilk görevim belki hassas konuşuyorum, belki de samimi, belki bazıları samimiyetime inanmayabilir ama benim için ilk önce burada dünyanın diğer ucunda en önemli şey Türk kalabilmek, öz kalabilmek ve özümden birileri olunca olabildiğince onlara memleket kokusunu yaşatmaya çalışıyorum. Yani buna şahit olan birçok arkadaşım ve yoldan geçen Türk kardeşlerim de şahittir. İsim vermem gerekirse verebilirim, tanıştırmam Tabii, tabii. gerekirse tanıştırabilirim. O yüzden ben burada Türk kalmaya çalışıyorum, özümden Ya. kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da burada Türk lezzetleriyle birlikte böyle hasbihal etmek istiyorum Türk kardeşim. Her zaman bekliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Ben de Ordu'da işte fındık bahçemiz var. Kendimize Evet. ait ufak dahi olsa. Oranın mahsulü. Bu sene buraya gelmeden önce fındığımızı topladık. Oranın mahsulüyle birlikte buraya da getirelim, en azından memleket kokusunu devam ettirebilelim istedik. Sana da nasip oldu. eyvallah Afiyet olsun. valla. Paraguay'da ordu fındığıyla çay içmek de meşhur bir şeymiş yani, nasipmiş. Afiyet Çok teşekkür olsun. ederim valla her şey için. Ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bu bir yardım değil, bu bir görev benim için. Eyvallah. O yüzden görevimi yerine getirebildiğim için, bana bu hizmeti sunduğun için çok teşekkür ederim. O ne demek, eyvallah, teşekkür ederim. Abi. Abi bugün Allah'ın sevdiği kuluyuz. Böyle Türk kahvesi bile var yani. Vallahi çok teşekkür ederiz ya. Vallahi bayağı bir memleket özlemi gidermiş olduk böyle. Ama dediğim gibi o elimizden geldiği kadar özde kalıp herkese servis etmeyi, özellikle Türklere servis etmeyi
hayal ediyordum. Ondan birisini de seninle birlikte gerçekleştirdik. Çünkü hasbihal ettik, işte nereli olduğunu öğrendik. Evet. Olduğun yerin kütüğünde bir anım varmış, onu gösterdik falan. Onlar. Şunları bunlar- göstermek istedim sana. Bu- Türkiye'de falan gazeteye çıkmıştık. Manşetler. Şu haber mi? Evet. Çok iyi ya. Ordulu elektrik teknikeri Mehmet Çoban çalışmak için Paraguay'a gitti. Asunción'da kafe sahibi Camilla ile tanışınca ikili arasında kıtalar arası bir aşk başladı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 12.000 kilometre öteden Türkiye'ye gelen Camilla geleneksel kız isteme törenleriyle gelin oldu. Vay be. Evet. Bu arada eşin çok güzel Türkçe konuşuyor değil mi? Ben Evet, fark evet. ettiğim kadarıyla. Yani- Vallahi çok güzel bir şey. 2 yıl boyunca Türkiye'de yaşadık. Yani benden çok anneme maruz kalınca, annemle birlikte yaşadık biz. Aileye maruz kalınca bir şekilde haliyle Türkçe öğrenmesi gerekti. O da azimli çıktı. Benden daha azimli kendisi. Ben burada İspanyolcayı evet anlaşabilecek kadar konuşabiliyoruz ama benim eşim kadar azimli değilim ben. O hızlı bir şekilde adapte oldu ve öğrendi. Şu anda hayatını idame ettirebilecek kadar, tek başına Türkiye'ye gidip yaşayabilecek kadar Türkçe biliyor. O yüzden güzel. gelenler de şaşırıyor. Hatta annesi babası ya da işte ne bileyim arkadaşları Türkçe konuşulunca hadi ama Camilla gerçekten Türkçe mi biliyorsun sen falan, çünkü Türkçe çok uzak bir dil. Yani Tabii işte, tabii evet. Türk Çok dizileri kullanabilecekleri bir değil. dil de değil Evet, tabii. o yüzden uzak bir dil de değil. Yani mesela burada senden başka konuşabileceği neredeyse kimse yok aslında baktığın zaman. Yok denilecek kadar az Evet, değil. evet. Çünkü burada kalan arkadaşlarım var benim gibi, yani ya da dönen arkadaşlarım var. Onlarla konuşabiliyor ama arkadaşlarımın da eşleri, bazılarının eşleri var Paraguaylı ama Camilla kadar şanslı değiller. Şundan dolayı Türkiye'de yaşama fırsatı bulamadılar. Onlar da yaşasa Türkiye'de, onlar da Türkçe'ye belki hızlıca adaptasyon sağlayabilecekler ama benim eşimin avantajı Türkiye'ye gelip belli bir süre beraber Türkiye'de yaşamamız, evlenmemiz, işte fındığa gitmemiz, köye maruz kalması, İstanbul'a maruz kalması, diğer şehirlere maruz kalması onu adaptasyonu kolaylaştırdı. Şimdi rahat bir şekilde konuşabiliyor. Çok güzel ya, ben de mesela Türkçe konuştuğunu duyduğumda çok şaşırdım ya. Evet. İlk baş şey dedi, sordum hani Türk müsünüz dedim. Eşim Türk dedi, bu sefer kendisi Türkçe konuşmaya Evet. başladı ya, ben Ya, çok şaşırdım. Orada da çok hikayemiz var. Şimdi eşim normal şartlarda bu ülkede işte özel eğitimde İngilizce önemli. Evet. Ya şimdi İngilizceyi anlıyor ama Türkçe cevap veriyor. Türkiye'ye gidiyoruz, Türkçeyi anlıyor ama İspanyolca cevap veriyor. Ya da tam tersi, İspanyolca anlıyor, Türkçe cevap veriyor. Şaşırıyoruz çünkü kafa artık yani iki dile de maruz kaldığı için Evet. verilen cevaplar bazen karıştırılabiliyor. Ben de maruz kalabiliyorum. Mesela Türkçe konuşurken bir anda İspanyolcaya dönebiliyorum. Evet. İstemsizce olan bir şey. Ben bile bazen gerçekten Oluyor. Türkçe, Sizde daha az olması abi ben lazım. hostelde bir de hem İngilizce hem Türkçe işte şey yapıyorum, servis yapıyorum. Hem İngilizce hem İspanyolca sürekli çalışıyorum hostelde. Bazen hani Türkçeyi hatırlamakta zorlanıyorum, bazen İngilizceyi, bazen İspanyolcayı, gerçekten çok büyük kafa karışıklığı oluyor bazen. Kesinlikle. Bir de sizin halihazırda yani dünya turu yapıyorsunuz. Yani birçok insan, birçok kültür gördüğünüz için Yani sizin daha fazla maruz kaldığınızı evet düşünüyorum. evet. Yani çok fazla bazen insan, hatta arkadaşlarıma diyorum ki ben İspanyolca öğrenirken İngilizce elden gitti, Türkçeyi zor zapt ediyorum falan diyor. Yani burada çalıştığımız bir abiye sormuştum, dil gerçekten nasıl öğrenilir? Çünkü o birçok ülke görmüştü benden önce. Bana dediği laf, evet, dile maruz kalmadan öğrenilmez. Evet. Çünkü konuşman lazım. Evet. İnsanlarla iletişim kurman lazım. Yani bir ülkeye gittin, sürekli Türk arkadaşlarla iletişim Evet, kurarsan, evet. o dili Yok abi. öğrenmeyi unut. Evet, Mesele o dile maruz kalmakla alakalı. O yüzden biz de olabildiğince maruz kalmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi benim dezavantajım da eşim Türkçe bildiği için bu sefer Evet, ben evet. Türkçe'ye kaçıyorum. Ve o da diyor ki kaçma, İspanyolcayı daha fazla öğren diyor. İnşallah bu yıla Ben- kaldığım sürece
İspanyolcayı ben de halledebilirim. Ya, vallahi ben de işte hostelde çalışırken mesela bazen üzülüyorum Türkler fazla gelmiyor diye. 2,5 aydır çalışıyorum, daha 2 tane Türk geldi hostele ki videolarda da söylüyorum bazen. Bazı akşamlar 5 tane 6 tane Fransızın bir arada olduğu oluyor. 5-6 tane 7 tane Almanın bir arada olduğu oluyor hostelde. Ben 2,5 ayda toplamda 2 tane Türk'le tanıştım bizim hostelde. Hani bazen üzülüyorum buna. Diyorum bizim insanımız niye gezmiyor, niye keşfetmiyor falan. Ama bazen de hani benim de aslında kişisel olarak avantajıma işliyor bu durum. Çünkü sürekli İngilizce ve İspanyolca konuşmak zorundayım. O yönden de hani işte bir yönden de Bir şey... yönden avantajlı, bir yönden Tabii, dezavantajlı. tabii, evet. Yani insan şimdi ne kadar gezerse gezsin gurbette olduğu için Evet. yani bir şekilde o bağını kopartmak istemiyor. Mesela Tabii, benim, tabii. Kendi şahsım adına konuşmam gerekirse şu an ülkeme dönme zamanım ne zaman belli değil. Yani ucu açık. Ucu açık olduğu için ben her zaman ülkemle bağlantım hiçbir zaman kopmasın. Bazı şeyler bana daima ülkemi hatırlatsın ve özümü kaybetmeyin diye kendime ait ufak tefek Türk kültürüne ait alışkanlıklarım ya da ürünlerim var. Kendi materyallerim var. Mesela şunu görmek bana mutluluk veriyor. Evet, Kahve evet. sunumunu Ya görmek şuna baksana mutluluk yani veriyor. bildiğin Türkiye'dekinden hiçbir farkı yok Evet, yani. ya da fındığın işte çok Abi az ordu böyle fındığı getirmiş ya. olsam anladın mı? Yani benim elimdeydi şunun ağaçtan kopartan kişi benim. Kurutan, potoza veren, onu tekrar kurutan, yani o çabayı çileyi çeken benim. Benim ailem, beraberiz. O yüzden hep her daim bir iletişimdeyim. Anladım. O iletişimde daima kalsın istiyorum. Evet. Ancak diğer türden buraya da uyum sağlamalıyım. Tabii tabii. Sağlanım yani bir şekilde sağlayıp da İspanyolcayı çözmem lazım. Yani. Bunu eşim başardı, inşallah ben de başarırım. Dualarınızı bekliyorum. Arkadaşlara başarılar. Teşekkürler. Şimdi biraz yengemizle de tanışalım. O da çok güzel Türkçe konuşuyor. Bu arada ben ilk geldiğimde hani sana sordum ya Türk müsünüz diye, sen eşim Türk dedin. Evet. Sonra sen Türkçe konuşmaya başladın. Ben şaşırdım, dedim hani. Oturursan bilirsin. Nasıl öğrendin Türkçeyi? Ben Türkiye'ye gittim. Orada Evet. eşim Evet. gidiyordu iş. Evet, Ben evet. yalnız kalınca benim kaynana. Evet. O yüzden biraz zorlandın orada. Sonra biraz yavaş yavaş Öğrendin yani. öğrendim. Yani o kaynananla beraberdiniz evde. Evet. Nasıldı peki? Güzel. Türkiye'de böyle gelin kaynana ilişkileri biraz şeydir, zordur. Çok şükür benim kaynana benim anne gibi. Hadi ya, çok güzel. Çok seviyorum. Çok Ve o sevindim. çok seviyor beni. Yani. Böyle beraber çok iyi. Çok iyiyiz. Bu arada lahmacun falan müthişti. Türkiye'de mi öğrendin yapmayı? Yok, ilk defa burada yaptım. Aa, çok güzel. Gitmeden önce burada yaptım. Yani. Satıldım burada kafede. Sonra gittim Türkiye ve orada da yaptım. Kaynana yemek öğrendim. Evet. Zamanla daha iyi. Evet. Evet, evet. Sonra geldim bir daha yaptım. Evet. Şimdi daha iyi. Daha iyi. Peki yaptığın başka Türk yemekleri var mı böyle? Şimdi satmak için değil ama Evde evde falan. yapıyorum. Hangilerini yapıyorsun mesela? Tavuk pilav, nohut, Aa, çok güzel. fasulye, kuru fasulye. Dolma da yapıyordun orada. Dolma. Aa, çok iyi. Ben burada bu arada Navidad'da hostelde şey yaptım. Biber dolması yaptım bu arada. Hayatımda da ilk kez yaptım. Fena olmadı. Orduyla hayran. Çok güzel, Evet, çok evet. güzel. Ben çok severim bu kavak dolması. Kabak dolması. Lahana. Aa, çok güzel. seviyorum. Yanına yoğurtla. Yoğurtla. Bizim bildiğimiz yoğurtla. Çok güzel. Burada yoğurt mesela fazla yenmiyor. Sana garip geldi mi ilk başta? Mesela burada yemeğin yanında hiç yoğurt yenmiyor değil mi? Tuzlu yoğurt neredeyse hiç yok burada hiç. yani. Burada yoğurt diyorsun, böyle tatlı yoğurt Evet. diyorsun. Böyle Ben mesela şeftali yoğurt. buradaki arkadaşlarıma biz yemeğin yanında yoğurt yiyoruz dediğimde çok şaşırmışlardı. Yemekle yoğurt ne alaka Evet, falan direkt, diyorlar. Direkt kafa geliyor tatlı yoğurt. Evet, evet. Ne alaka? Tuzlu bir yemekle tatlı bir yoğurt. Evet. Ama bizde öyle değil işte. Evet, evet.
bizde yoğurt her şeyin yanına gider. Evet evet. Bütün kebapların yanında. İşte ne bileyim İskender'in yanında mesela. Canım sıkıldı makarnayla karıştır. Evet evet. Burada diyorlar makarnanın yoğurt mu? Abi ben mesela Mantıyı çok seviyorum. mantı. Böyle. Evet evet. Ben sarımsaklı. Brezilya'ya ilk geldiğimde ton balıklı yoğurtlu makarna yapmıştım hostelde. Arkadaşlar çok şaşırmıştı. Bu nasıl bir şey ya? Ben hani diyorum ki makarna ya, buna neyine şaşırıyorlar? Sonradan öğrendim ki yoğurt hiç kullanılmadığı için burada ona şaşırıyorlar. Evet, çok az kullanıyorlar. Evet. Şimdi Biraz yavaş yavaş daha kullanıyorlar ama ben hiç Türkiye'ye gittim, orada öğrendim yoğurt ile her şey yapıyorlar orada. Peki mesela Türkiye'de seni en çok şaşırtan şeyler neydi mesela? Sana garip gelen? Gerçekten Bu arada bayağı Ordu'da köyde yaşadınız değil mi? Şeyde Aybastı'da mıydınız? Evet. evet. Çok- Ama böyle bir ay, 2 ay gidiyoruz Fındık toplamaya. fındık toplamak için. Evet. Ama çok seviyorum koy. Koy daha seviyorum. İstanbul'da. Biliyorsun yani benim yaşıma sorsan İstanbul'u mu özledin, Ordu'yu mu özledin dersen ikimiz için de ortak karardır. Biz Ordu'yu daha çok özleriz. Evet, ben Perşembe Yaylası'nda, yani Instagram profilimde bile Perşembe Yaylası'nda fotoğrafım vardır. Benim YouTube'da videom da var oradaki kamp yaptığım günlere dair. Çok güzel kamp yaptık. Ben inanılmaz seviyorum Perşembe Yaylası'nı. İnsanlar da bize inanılmaz yardımcı oldular. Bize kahvaltı bile hazırlamışlardı orada. Allah onlardan herkesten razı olsun ama bizim memleketimizin her köşesi böyle. Yani bugün Güneydoğu'da herhangi bir şehirse hiç oraya git, aynı şekilde insanlarımız misafirperver. Evet, evet. Doğuya git, kuzeye git, güneye git hiç fark etmiyor. Evet, evet. Sen eğer ki yoldan geçersen sana her daim bir şeyler ikram etmek Evet. zorundalar. Bunu görev atfediyorlar. Evet, evet. O yüzden bizim kültürümüz bu konuda gayet yerinde ve Evet. güzel. Paraguay'da da insanlar çok misafirperver. Evet. Ben burada Lambare'de 15 gün Paraguaylı bir arkadaşımın evinde kaldım. 4 gün diye geldim. Bana dedi ki istediğin kadar kal burada dedi. Hani 15 gün beni ağırladı. Hatta bir gün ben onu buraya getirip Türk kahvaltısı ısmarlamak istiyorum ona. Çünkü Türk kahvaltılarının videolarını görüyor Instagram'da, bana gönderiyor. Ben bunu denemek istiyorum diye. Çok güzel tesadüf oldu. Yani daha da geliştireceğiz inşallah. İnşallah. Eşimden iyi bir performansla baklava bekliyorum. Yo, Baklava- ben çok güzel yapacağına eminim. Lahmacun çok iyiydi. Yani ben burada mesela dediğim gibi mesela Ermeni restoranlarında birçok kez yedim ben burada Güney Amerika'da. Hani ki Ermeniler bizim oranın insanı, çok daha iyiydi. Gerçekten çok güzeldi. Eline sağlık. Çok güzeldi. Vallahi sizle tanıştığım için çok mutluyum. Vallahi çok güzel bir çiftsiniz. Özendirdiniz yani, öyle söyleyeyim. Yani umarım bir mukabele her daim bekliyoruz. Burası Eyvallah. sizin eviniz gibi. Yani Eyvallah. ben dediğim gibi Türk'ün özünü bir şekilde buraya korumaya, Tamam. zapt etmeye çalışıyorum. Anladım. Kendimce. Türk arkadaşlarımı, Paraguaylı kardeşlerimizi bekliyoruz. Eyvallah. Propaganda. Tamam. Umarım video iyi olmuştur. Çünkü Çok ben güzel. yani ilk defa şey yapıyoruz. Evet. Çekim yapıyoruz. İyi ki Evet. sana Hadi ya. nasip oldu. O yüzden alışkın olmadığımız için eğer ki bir hatamız olduysa Yok affola. estağfurullah, ne hatası ya. Çok güzel oldu bence. Her daim Çok bekliyoruz. çok samimi oldu, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok teşekkür ederim. Tamam. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesabınızda bırakalım mı? Oraya da takip etsinler falan. İletişime geçebilirler. Buraya gelecek buraya. Instagram hesabını da bırakalım. Bu kafenin bir Instagram hesabı var. Ben de o Instagram hesabı aracılığıyla buldum zaten burayı. Bu bölgede oturan Paraguaylı bir arkadaşım, iş arkadaşım bana söyledi. Böyle bir kafe var. Sanırım Türkler falan diye. Ben de öyle bir tanışmaya geldim. Öyle buraya gelme niyetiniz varsa o Instagram hesabı aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.